Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ekranda görmüş olduğunuz House of Dio'yu çizeceğiz. Bu çizimi Revit'teki normal komutlarla yapmanız mümkün değil. Bu yüzden MES komutunu kullanacağız. Çizimde belli dalgalanmalar görüyoruz. Yüksekliklerde bazı farklar görüyoruz. Arada bazı boşluklar görüyoruz. Bunların hepsinin nasıl yapıldığına sonra tek tek bakacağız. Orta düzey diyebileceğimiz bir zorluğa sahip modelimiz, temel seviyeden ileri seviyeye Revit ve MES yapımını öğrenebileceğiniz kursumuzu açıklamadaki linklerden bulabilirsiniz. İsterseniz hemen videomuza geçelim. Arkadaşlar, burada 4 ayrı parça görüyorsunuz. Bu 4 ayrı parçayı da sizlerle beraber inceleyelim istiyorum ben. Şimdi ilk parçamızda hatta daha belirgin bir görsel açalım. Hep beraber bakalım. Planlarımız da burada. Onlara da bakacağız sizlerle. Şimdi bakın, ilk parçamız şu parça. Bu parçayı incelediğimiz zaman görüyoruz ki tabanında şöyle bir eğiklik var, doğru mu? Şimdi orta bir bölümü var. Orta kısım buraya ve buraya göre daha dar bir bölümü var. Ve üst kısmı bu şekilde yuvarlak geliyor. Böyle düz bir şekilde bitmiyor. Bu bizim ilk parçamız. Bunu hallettik. Şimdi bir diğer parçamız ise hemen yanındaki parça. Ona da hemen bakalım. Bakın bu parçada ise zeminde çok dar bir alan kapladığını görüyoruz. Orta kısımda biraz daha genişliyor ve yine düz bir bitiş yok. Buradan bu şekilde aşağı doğru inen bir bitişi var. Bunu da bu şekilde oluşturacağız. Ve bir sonraki parçamız ve en büyük parçamız gördüğünüz üzere buradaki parça ve burada şu şekilde bir dalgalanma görüyoruz. Bu dalgalanmanın ardından bir de diğer parçalarda olmayan bazı izler görüyoruz. Bu izleri de nasıl oluşturacağımızı sizlere anlatacağım arkadaşlar. Ve taban yine daha dar ve bir tık geride, burası biraz daha öne doğru açılıyor şeklinde görünüyor. Ve en son parçamız da bakın zeminde çok küçük bir yer kaplıyor ve etrafı sararak ilerliyor. Bunların hepsine hep beraber bakacağız arkadaşlar. Şimdi isterseniz hep beraber çizimimize geçelim. Şimdi Revit ekranımızı açtık. Öncelikle 3 ayrı parçadan söz ettik, öyle değil mi? Yani bir tabanımız var, 2 en yukarısı var, bir de orta kısımda yine çizim yapmamı gerektirebilecek bir alan var. Ve bunun Archdale'deki görsellerine bakarsanız görünüşlerine yaklaşık 16 metrelik bir yüksekliği olduğunu görürsünüz. Şu kısımdan bahsediyorum, iç kısımdan bahsediyorum. Biz de burayı yine 16 metrelik bir yükseklikte yapacağız. Şimdi herhangi bir görünüşüme gelmem yeterli arkadaşlar. Burada bakın L1, L2 ve bizim istediğimiz bir de L3 olacak. Hemen ne yapıyorum? Kopyalama için CO tuşlarını çalıştırıyorum ve şöyle yukarı doğru bırakıyorum. Yukarı doğru bırakmamın sebebi burada bizim sonrasında istediğimiz gibi düzenleme yapabilmemizden kaynaklı. Şimdi ben burayı 16 metreye çıkardım. L2 dediğimiz kısmı ise tam ortada değil, ortanın bir tık üstüne yapmak istiyorum. Onun için bunu da 900'e fitledim ve bıraktım. Şimdi gördüğünüz üzere L3 siyah ama diğer ikisi mavi. Ve floor plan'da gördüğünüz üzere şu an L3'ü göremiyorum. Neden? Çünkü view'unu açmadık. Geliyoruz view, plan views, floor plan diyoruz ve L3'ü plan olarak tanıtıyoruz arkadaşlar. Ve ben burada herhangi bir çizim yaptığımda atıyorum model line'la şöyle bir çizgi çizdim bakıyorum. Bunu L2'de görebiliyorum ama bakın L3'te göremiyorum. Neden? Çünkü L3'te göremememin sebebi underlay'in kapalı olması. Underlay hemen property sekmesinin altında bulunur. Burada none denilen kısımda base level'ına L1'i seçiyorum çünkü L1'e çizim yapmıştım. Top level'ımı da benim kendi level'ım olarak seçiyorum ki L2'leri de görebileyim diye ve aşağı doğru baktığımı söylüyorum. Bu şekilde yaptığımda da orada yaptığım değişiklikler L3'te de benim karşıma çıkar arkadaşlar. Bir de bizim burada kullanmamız gereken bir diğer araçsa site plan arkadaşlar. Çünkü bu çizimlerde L1, L2, L3 kullandığımız zamanlar bazen birbirlerine değebiliyor noktalar. Onlar birbirine değmesin diye site bölümünde kullanacağız arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar site planı da kendimize göre ayarlamamız lazım. Öncelikle bu crop kısımlarını kaldırıyorum ben.
ve sonrasında şu ortada gördüğünüz Project Base Point ve Survey Point noktalarını da kaldırıyorum. Şimdi arkadaşlar artık MES'e giriş yapalım. Revit'te bir sürü MES çeşidi var ama biz burada In Place kullanacağız. Model In Place kullanacağız. Diğer MES çeşitlerini kursumuzdan öğrenebilirsiniz. Şimdi burada MES'imizi açıyoruz. MES'imizi açtıktan sonra benim referans plane'lere ihtiyacım var. Aslında ben bu referans plane'lerimi katlarımı ayarlarken ayarladım. Ama şimdi bunları bir de bu şekilde belirtmek istiyorum. Geliyorum buraya. Bakın burada referans plane çizme yerimiz var. Hemen üzerine bir çizgi çekiyorum. Üzerine bir çizgi çekiyorum ve yine üzerine bir çizgi çekiyorum. Bunları adlandırmamız lazım ki daha sonrasında kolaylıkla bulabilelim. Şimdi L1'e 1, L2'ye 2 ve L3'e 3 dedim arkadaşlar. Şimdi de side plane'e geldim. Şimdi aslında görselde gördüğünüz üzere bir dikdörtgenin etrafında bunları sarmışız ve o dikdörtgenin biraz içine girmişiz, biraz dışına çıkmışız. Böyle amorf bir form yakalamışız. Biz de o zaman hayali bir dikdörtgenin etrafında bunu yapıyormuş gibi düşünmeliyiz. Hemen şuradaki var olan o reference plane çizgisini görüyorsunuz. Onu dikdörtgenin bir sırtı olarak düşünebiliriz ya da şu kısmı dikdörtgenin bir sırtı olarak düşünebiliriz. Ben şimdi şunu yaparak başlamak istiyorum. Öncelikle bunu spline'la çizeceğiz. Bunu aldım. Şimdi de bir work plane seçmek istiyorum. Work plane'imi de hep beraber belirlemiştik. Reference plane 1 olarak belirlemek istiyorum. Şimdi bu reference plane 1 benim hem birinci katım hem de reference plane'i çizdiğim yer. Burada zeminde o minik dalgalanmayı ve sonra bir tık da o çizginin üzerine çıktığını gördüğümüzü söylemiştik. Hemen geldim. Spline'ımı buradan aldım. Biraz içeriye doğru aktardım. Sonrasında bir tık yukarı çıktım ve bu şekilde bitirdim arkadaşlar. İlk çizgimizi bu şekilde oluşturdum. Şimdi 3 boyutumuzu da açalım. Bir yandan 3 boyutumuzu da kontrol edelim. Her zamanki gibi çift ekran çalışalım. Burası mavi yandığında 3 boyutumuz aktif olur. Bu şekilde şu an çizgimizi görüyoruz. Şimdi 3 boyutta çok fazla işimiz yok. Onu şu şekilde tutalım istiyorum ve buradan devam edelim istiyorum. Şimdi bunu yaptıktan sonra benim ikinci kısmım daha dar demiştim, doğru mu? O zaman tekrar spline alıyorum. Set a work plane diyorum ve bu sefer reference plane 2'yi seçiyorum arkadaşlar ve tekrar onaylıyorum. Ve şimdi daha düz bir çizgi oluşturacağım. Bakın şu an 3 boyutta da görebiliyorsunuz nereye yerleştiğini. Şöyle hafif de yukarı doğru bırakıp bu şekilde bir çizgi daha oluşturuyorum. Bu benim ikinci çizgim olacak. Ve en son üst kattaki çizimi yapacağım. Üst kattaki çizimi görüyorsunuz. Yine buradan sanki bir tık daha büyük gibi görünüyor. Şu an için o eğim kısmına girmiyorum. Eğim kısmına az sonra gireceğim. Geldim tekrar spline'ımı aldım. Work plane dedim. Buradan da reference plane 3'ü seçtim. Ve artık bunu çizmeye hazırım. Bir tık daha yukarıdan şöyle, şöyle ve şunu biraz daha büyüterek üçüncü çizgimi de çiziyorum arkadaşlar. Şu an gördüğünüz üzere hem yandan bakalım, hem side plan'dan bakalım, hem de 3 boyuttan bakalım. Görüldüğü üzere biz bunları bu şekilde ayarladık. Şimdi asıl yapmamız gereken bu çizgileri bir düzlem haline getirmek. Bunu nasıl yapacağız? Noktalarımızın oluşturduğu çizgilerimizi kontrol tuşuyla seçtim. Bakın üçü de seçili. Nereden biliyorum? Bakın burada da görüyorum onu. 3 tane seçili olduğunu görüyorum. Ve diyorum ki create form. Burada iki farklı form çeşidi görüyoruz. Biri solid form, biri void form. Solid form dediğimiz katı bir form oluşturur. Void formda da katı form oluşturur ama bunu katı formdan solid formla çıkaracağımız katı formlara void form diyoruz. Yani boş bir form yapıyoruz orada. Biz şu an tabii ki solid form yapmak istiyoruz. Şimdi bunu bu şekilde gördüğümüz zaman bakarız ki biraz sanki geniş olmuş. Peki ben şimdi bunları nasıl düzelteceğim? X-ray'imi açıyorum. Benim eski noktalarım birebir göründüğü yerde, aynı yerde gördüğünüz gibi. Şimdi ben bunu diyorum ki biraz daha içeri doğru çekseymişim daha iyiymiş. Bu çizgileri biraz daha merkeze yaklaştırsaymışım şu şekilde. Daha iyi olabilirmiş belki. Şunu da şu şekilde. Bunu da biraz daha içeriye doğru çekebilirmişim, değil mi? Burada şu noktalarımı da biraz daha
buraya yaklaştırabilirmişim gibi görünüyor. Yani daha dar bir form elde etmeye çalışıyorum. Bunları sonradan düzenleyebilmemiz zaten bize bu rahatlığı sağlıyor arkadaşlar. Şöyle yapalım. Şu şekilde. Hatta şuradan da görünüşü açalım. Shaded'ımızı açalım. Bu mesela çok çok daha dar olabilir. Ona göre bu aşağıdaki şu anki darlığa göre de üst kısımları yönetebiliriz arkadaşlar. Şöyle biraz yaklaştıralım. Bunu da biraz daha yaklaştıralım ama şuradaki formu kaybetmeyelim. Bunu da şöyle yaklaştırıyorum. Şu noktayı da tekrar tutuyorum, yaklaştırıyorum. Görüldüğü üzere artık daha dar bir form elde ettik. Şimdi burada şu arkada oluşan çizgiyi görüyorsunuz. Hepsinden bağımsız arkada bir çizgi var ve şu an bakın bir tık öne yatmış gibi görünüyor çizimimiz. Biz belki bunun öne yatmasını istemiyorduk. Daha yüzeye yakın olmasını istiyorduk. Bunu da şuradaki noktadan ayarlayabilirsiniz bakın. Şu noktadan. Bu noktayı tuttuğunuz zaman bakın yönünü daha iyi bir şekilde ayarlayabiliyorsunuz gördüğünüz üzere. Artık daha yukarıya doğru gelmiş, daha dik görünen aslında bir çizimimiz var. Şöyle biraz daha içeri aldım. Şu noktayı tuttum, biraz daha şöyle yaptım. Yani şuradaki bu kısa oyuntuyu ve sonra oluşan bu kısmı oluşturmaya çalışıyorum. Bunu yaptıktan sonra biz ne yapacağız? Artık bu yukarıdaki yuvarlak bölüme geliyoruz. Peki biz bu yukarıdaki yuvarlak bölümü nasıl yapacağız? Aslında aynı şekilde yapacağız. Buradaki noktayı tutuyorum arkadaşlar. Şöyle yukarı doğru kaldırıyorum. Ben bunu bu şekilde yukarı doğru kaldırdığım zaman reference plane'in artık üzerine çıkmış bir ağırlık görüyoruz. Bunları da biraz daha yaklaştırırsam aradığım görüntüye daha çok yaklaşabilirim arkadaşlar. Şu şekilde oynamaya devam ederek size doğru gelen formu bulabilirsiniz. Şu şekilde yaklaştırıyorum ve bu şekilde ilk formumuzu elde etmiş bulunuyoruz. Şimdi bunu onaylıyorum. Onayladığım zaman burada görünüşte mavi olarak görürsünüz. Çünkü üzerinde herhangi bir malzeme yok arkadaşlar bunun şu an. Bu bir mesh. Bizim bunu malzeme yapabilmemiz için yukarıda Meshing Site bölümüne tıklamamız gerekiyor. Ve Meshing Site'da bakın çizdiğiniz bir mesh'in üzerine ne giydireceğinizi size soruyor aslında. Bu modelin yüzeyi ne olsun? Biz duvar olsun istiyoruz. Tıkladım bakın. Sonra da Mesh'ime tıklıyorum ve artık görüldüğü üzere bu bir duvar formunu aldı. Bakın iç taraf mavi görünüyor. Neden? Çünkü mesh hala burada bulunuyor. Ama bu kısmı da bizim duvarımız olmuş oluyor. Şimdi ikinci formla devam edelim. Şimdi ikinci parçada tekrar görseli önümüze alıp inceleyelim. Şimdi zemine baktığımız zaman zemini bir dikdörtgen düşünelim demiştik. O dikdörtgenin yan yüzeyinde olduğunu görüyoruz. Ama yukarı doğru çıktığımız zaman bu dikdörtgenin artık öteki köşeye doğru kıvrıldığını görebiliyoruz. O zaman biz bunu bu şekilde çizeceğiz. Şuradaki kıvrımı verebilmek için L1 ile L2 arasında da bir reference plane'e daha ihtiyacımız olabilir. Buna göre yeni model place'imi oluşturuyorum. Mesh'i giriyorum buraya. Şimdi biz ne dedik? Hemen bir iste gidelim. L1, L2 ve L3 var. Ben bu araya bir tane reference plane daha oluşturacağım. Şöyle bir reference plane çiziyorum. Belki bir yukarı alabilirim şu şekilde. Ve diyorum ki buna da X diyelim. İsimlendiriyorum ki sonrasında bulmam kolay olsun. Tekrar site plane'e geliyorum arkadaşlar. Şimdi buradaki yapacağımız çizimde şu kısmı kullanacağız. Böyle biraz dar çünkü görselimiz. Onu da gözeterek ve sonrasında zaten müdahale edebileceğimiz için sıkıntı olmayacak. Şimdi bir öncekinde her kadar reference plane çizmiştik. Bu sefer direkt katları oturtarak yapacağım arkadaşlar. Bakın placement plane dediği yerde level 1 yazıyor. Şu an bu şekilde çiziyorum ve diyorum ki şöyle küçük bir çizgi oluşturuyorum. Bu benim aslında bakarsanız şu görselde şurayı oluşturduğum kısım arkadaşlar. Şimdi bir tane daha çizim yapacağım ve burada placement level dediği yeri X'e alacağım. Gördüğünüz üzere yine görseli getireyim. Şu yan taraf daha düz gibi görünüyor burada. Buradan böyle içeri doğru kıvrılıyor.
O zaman burayı yine düz olarak devam edeceğiz. X'imi kontrol ettim. Placement level'imin X olduğunu biliyorum. Şöyle bir tık geriden koyuyorum arkadaşlar. Çünkü bu noktanın üzerine koyduğum zaman aşağıyı seçme ihtimali çok yüksek bakın. O yüzden noktaların biraz gerisinden yerleştireceğim ki böyle bir sorun yaşamayalım. Şimdi o az önce eklediğim çizgiyi kaldırıyorum. Bakın zaten çizginin değiştiğini görebiliyorsunuz. O yüzden şöyle noktanın gerisinden bir atış yapacağım. Bakın şu an olması gereken noktaya geldi. Şimdi burada biz ufaktan dönmeye başlıyoruz şu şekilde. Böyle bir çizimimiz var. Daha sonra bu L2'ye geldiğinde artık tamamıyla kıvrıldığını görüyoruz. Yine aynı noktalara yakın kısımlardan bu sefer şöyle bir dönüş yakalayacağım ve sonra L3'te de yine İlkin ve ikincisine benzeyen ikisinin ortasında bir çizim yapacağım. Şöyle bir çizgi kondurdum. Şimdi gördüğünüz üzere bunların hepsi böyle geri geri giden bir görsel gibi göründü. Ama ben onları şimdi birbirine eşitleyeceğim. Bunun için yan tarafa her zaman 3 boyutu açıyorum. Şimdi böyle geliyorum. Bakın bunu o noktanın üzerine yerleştiriyorum ki bir yanlış anlaşılma oluşmasın çizimim oluştuktan sonra. Bunları şöyle noktalarından tutarak şu şekilde yerine yerleştiriyorum arkadaşlar. Şu şekilde ve bunu komple nokta olarak şöyle sürüklemek istiyorum. Yine şu noktayı, başlangıç noktasını buraya doğru taşımak istiyorum. Bakın şu an hepsi hemen hemen üst üste. Şimdi çizimi oluşturalım. Az önce yaptığımız gibi. Buradaki tüm çizgilerimi tuttum ve Create Form, Solid Form dedim. Bakın şu an formum oluştu arkadaşlar. Tabii ki hiçbir düzenleme geçirmedi henüz ama bu tarafa doğru döndüğünü görebiliyorsunuz. Gayet dik görünüyor. Bu konuda da bir sıkıntımız yok. Şimdi bunu X-ray'i açarak istediğimiz forma tam anlamıyla sokma vaktimiz gelmiş demektir bu. Şimdi buradaki dar kısmı biraz daha yaklaştırabilirim. Şimdi şöyle baktığımız zaman görseli de yanına getirdiğimiz zaman görüyorsunuz. Burada şuranın yükselmesi lazım. Belki şuranın birazcık daha daralması lazım. Bu tip düzenlemeleri X-ray komutunu açtıktan sonra da yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Şöyle geldik. Bunu şöyle kenara doğru itiverdim. Burayı biraz daha açmış olduk. Şimdi belki biraz bombe isteyebiliriz. Yani şu orta noktalardan şöyle birazcık şişirmek isteyebiliriz çizimimizi. Şöyle bakalım. Belki aynısını burada da çok hafif yapmak isteyebiliriz. Bitiş noktalarıyla çok oynamadan. Şimdi buradaki kıvrım görselde biraz daha yukarıdan devam ettiği için belki biz de şuradaki noktayı biraz yukarı sürükleyerek o etkiyi daha çok burada almak isteyebiliriz. Şu şekilde mesela. Biliyorsunuz buranın tepesi biraz yüksekti ve yüksekliği hemen hemen burayla aynı gibiydi. O yüzden biz de noktalarımızı şöyle yukarı doğru taşıyarak buradaki yüksekliği almak isteyebiliriz arkadaşlar. Şöyle biraz geriye doğru yerleştirebiliriz bu çizimin bu kısmını. Şöyle konumlandırmasını iyice düzeltmeye ve yuvarlaklaştırmaya çalışıyorum. Şöyle geride kalmış bir noktam olmasını istemem. Şurayı böyle birazcık bombeleştirerek o noktayı halledebiliriz. Şu an gördüğünüz üzere çizimimiz oluşmuş görünüyor. Şimdi buna yine az önce de yaptığımız gibi bir duvar ekleme çalışması yapacağız ve doğru görünüyor mu hep beraber kontrol edeceğiz. Şimdi buradan yine Wall'u seçtik, buraya tıkladık ve şu an için bir sıkıntı görünmüyor. Bu aradaki boşluk zaten görselde de var. Arada bir pencere var aslında. Bunu da gözetiyoruz. Bu şekilde ikinci partımızı da oluşturmuş olduk arkadaşlar. Şimdi geldik üçüncü parçaya arkadaşlar. Üçüncü parçada yine incelememiz gereken bazı konular var. Şimdi bakıyoruz. Zeminde genel anlamda düz bir çizgi görüyoruz. En son küçük bir kıvrım ve içeri doğru giren de bir kıvrım görüyoruz. Daha sonrasında aynı çizginin genişletilmiş halini görürken
Üst tarafa doğru bu orta kısımda içe doğru bir bombe görüyoruz. Buradaki bombe yukarı kadar devam ediyor. Şimdi gelin bunu sizlerle beraber oluşturmaya çalışalım. Geliyoruz. Yine side plan'deyim. Geldim. Buradan tekrar model'in place'imi çalıştırdım. Sonra şunu yapıyorum arkadaşlar. Şöyle 4 tane nokta koyacağım. S-spline alacağım tabii ki. 4 tane nokta koyuyorum. Şöyle düz gitmeye çalışıyorum. Sonuncusunda şunu yapıyorum ve sonra içeri doğru dalan kısmı çiziyorum. Şimdi bunu şu an 3 boyutta da görüntüleyebiliriz. Şu an böyle bir çizgimiz oluştu. Belki şunlar biraz daha birbirine yakın olmalı. Dediğim gibi bu düzenlemeleri burada yapabildiğiniz gibi şekli oluşturduktan sonra da yapmaya devam edebileceğiniz için bir sıkıntı yok. Burada farklı bir şey yapalım istiyorum sizlerle. Bunu diğer katlara da kopyalayalım istiyorum. Çünkü aynı şeklin farklı bir versiyonunu görüyoruz ya bizim resmimizde. Buna tıkladım, copy dedim. Paste diyeceğim, Selected Levels diyeceğim ve L2 ve L3'ü seçeceğim kontrol tuşlarımla ve aktaracağım. Birebir aynı bir görsel oluşturdum. Şimdi burada görüldüğü üzere bu böyle yana doğru açılıyor. Bu taraftaki kısım yana doğru açılıyor. Önce bir bunu sağlayalım. Yani şuradan şöyle karşıdan baktığımız zaman burası sabitken burası biraz yana doğru açılıyor. Burası da ondan da fazla yana doğru açılıyor. Şu an görsel olarak o açılmayı yansıttık. Şimdi öteki tarafı yansıtalım. Bizim buradaki o 3 çizgiye sahip olan kısmımız da aslında yana doğru açılıyor farkındaysanız. Her birini tutuyorum. Her birini tutuyorum. Tutamıyorsam taba basıyorum. Tutmama yardımcı olsun diye. Basıyorum ve çekiyorum. Basıyorum. Noktayı yakaladığımda çekiyorum. Şimdi yukarıda bir üst tarafta çok daha fazla olduğunu görüyoruz bunun. Tıklıyorum. Şöyle bir uzatıyorum. Çünkü buraya da neredeyse yaklaşıyor yapacağımız çizim. Şöyle geri alalım, tekrar çekelim. Sadece tek bir yönde çekmek istiyorum çünkü çizimi. Evet, bunu da ve en son bunu da bu şekilde aldık. Şimdi görüldüğü üzere buradaki o oyuntu bu şekilde devam edecek. Şekli oluşturduğumuzda belki bu kısımları biraz daha arttırabiliriz. Şimdi ortada bir çukurluk görüyoruz ama şu an tabii burada yok çünkü aynı noktaları kullandık. Şimdi tepeye doğru geldikçe buradaki çukuru da birazcık yansıtmak istiyorum ben. Şöyle şunu tutalım, biraz yaklaştıralım birbirine. Ama şurada bir bombe oluşsun istemiyoruz tabii ki. Şöyle yapalım. Şöyle tepeden bakıldığında buranın biraz geri gitmesini istiyorum. Olmazsa buraya bir nokta daha yerleştirir. Bunu bir şekil yine hallederiz. Şu an iyi gibi görünüyor. Oradaki bombemiz buradan buraya doğru yansıyacak. Bunu böyle çok hafif, yani üst tarafa göre çok daha hafif itmem gerek. Onu da üst tarafa göre çok daha hafif ittim ve şimdi şeklimi oluşturuyorum arkadaşlar. Create Form, Solid Form dedik ve oluşturduk. Bakın. Oradaki bombemiz, buradaki bu kısmımız hepsi oluştu. Şurayı biraz daha itebiliriz dediğim gibi. O zaman ne yapıyorduk? Yine X-ray'imizi açıyorduk. Şuradaki noktalarımı yine aynı şekilde iterek şöyle yapalım. İki taraftan tutup itelim. Biraz daha derinliğini sağa doğru arttıralım istedim. Gördüğünüz üzere buradaki parçamızı da oluşturmuş olduk. Bakın şöyle yan yana getirelim. Şu şekilde bakalım, şu şekilde bakalım. Bir de görselimize bakalım. Bakın buradaki içe girme ve buradaki oyuntu ve şimdi artık buradaki yükseklikleri oluşturma vaktimiz geldi. Ne yapacağız? Öncelikle şuradaki oyuntuyu vermemiz lazım. Bunu birazcık aşağı doğru itelim. Bunu da biraz aşağı doğru itelim.
Buradaki ilk oyuntuyu neredeyse vermiş bulunuyoruz ve şimdi burayı biraz yükselterek çizimimizi daha da boyutlandırıyoruz ve şu anki haline benzetiyoruz arkadaşlar. Şöyle. Bunları biraz daha itebiliriz yukarı doğru. Şuradan destek alalım. Şöyle. Oradaki yuvarlaklığı da kaybetmeden oradaki oyuntularımızı oluşturalım istiyorum. Hatta şunu biraz daha çekebiliriz sanki. Şimdi tekrar yan yana getiriyorum bakın. Buradaki oyuntumuz, buradaki çıkıntımız ve içeri doğru tekrar daralan kısmımızı şu an oluşturmuş durumdayız. Ve buna da Finish Mask diyorum. Şimdi arkadaşlar Mask'i onayladığımda bu şekilde görünüyor. Hemen ona duvarımızı da ekleyelim. Masking Side Wall diyelim ve Mask'imize tıklayalım. Artık görüldüğü üzere burası da bir duvar olmuş oldu. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz üzere görseldeki derzlerimizi burada göremiyoruz. Bakın burada bazı derzlerimiz var. Şimdi bunları verelim. Bunları yapmak için tekrar Mask'in içine girmemiz lazım. Tıkladık, Edit in Place dedik. Artık içerideyiz. Sonra ben buradaki X-ray görüntüsünü görmek istemiyorum. Şöyle tapla X-ray görüntümü kaldırdım. Biraz da şöyle yaklaştım. Şöyle biraz bakıyorum. Diyorum ki ben bir spline çizeceğim. Bunu da Draw on Face yapacağım bak. Draw on Work Plane değil, Face yapacağım. Çünkü neden? Bu face'e, bu yüzeye çizmek istiyorum. Şimdi geldim. Bakın her tarafı mavi oldu görüyorsunuz. Çok sık aralıklarla bu şekilde çizimimi yapmam lazım. Şöyle kıvrılıyor biliyorsunuz. Şöyle geliyor, buradan en tepeye ulaşıyor. Şimdi ben bu çizgimi oluşturdum ve bu çizgimin gördüğünüz üzere her biri birer reference plane aslında. Reference point'lerin oluşturduğu reference plane'lerim var. Şimdi şöyle bir noktaya geliyorum. Bunu şöyle geldim. Burada circle'ımı seçiyorum. Şöyle tam da merkeze bakın point'i tuttum. Şöyle bir şey çizdim. Şimdi burada yarıçapın 10 olduğunu söylüyor. Ben şu yarıçapı buradan 4'e düşürdüm. Geldim. Buradaki circle'ımı tuttum. Buradaki çizgimi tuttum. Her şey yolunda görünüyor. Void form dedim ve oradaki void form'umu oluşturdum arkadaşlar. Şimdi sıra diğer void formları oluşturmak. Yine spline'ımı elime aldım. Burada yine çok küçük noktalarla çünkü dediğim gibi yüzey çok yamuk olduğu için noktaların yerini tanıması gerekiyor. Bu yüzden çok küçük noktalarla çizgilerimi oluşturuyorum. Son çizgimi de koyduktan sonra ESC ile çıkıyorum arkadaşlar. Yine bir reference point'imin üzerine 4 santim yarıçaplı bir circle çiziyorum ve bunu da oluşturuyorum. Void form olarak tabii ki de. Ve şimdi sıra geldi son derze. Onu da hemen şu noktadan yine Draw on Face yaparak küçük noktalar halinde çizmeye devam ediyorum. Burada da aynı işlemi uygulayacağız. Yine birbirine çok yakın noktalar tercih ediyorum. Hele ki çizdiğim yüzey daha yamuksa çok daha küçük noktalar yerleştirmeye çalışıyorum. Evet, burayı da tamamladık. Artık buranın da circle'ını çizme vakti geldi. Herhangi birini seçtim ve dedim ki buradan 4 santimlik bir circle. Çizgimi seçiyorum, circle'ımı seçiyorum. Bakın zaten 2 mes olduğu görünüyor ve void form olarak işaretledim bunu da. Şimdi hepsi için bir çıkartma işlemi yapmam gerekiyor. Yüzeyi seçiyorum ve tek void formlarımı seçmeye başlıyorum. Seçtim ve seçtim arkadaşlar. Evet. Şimdi bir çıkalım, bir kontrol edelim. Şimdi bir kontrol ediyorum. 3 çizgim de görünüyor arkadaşlar. Şimdi Mes'i bir Hidden Element yapıp bir bakmak istiyorum. Hidden Element dedim. Gördüğünüz üzere ortadaki çizgi gelmemiş. RH ile içeriye girdiğim zaman
Burada çizgiyi görebiliyorum. Demek ki ben çıkartma işlemini yaparken tekrar zemine tıklamadım. Tıklayalım şimdi. Duvara değil, mese tıklayalım. Edit in Place diyerek içeriye girelim. Kat diyelim. Zemini tutalım ve orta kısmı tekrar tutalım. Onaylayalım. Şimdi tekrar mes'i yok edip baktığımızda bu sefer zaten hepsini olmuş bir şekilde göreceğiz arkadaşlar. Bu şekilde de mes'imizin üzerine derzlerinizi de yerleştirebilirsiniz. 4. parçayı şimdilik size bırakıyorum arkadaşlar. Sizler bir uğraşın bakalım nasıl çizebiliyorsunuz. Ve sonrasında sizlerle 4. parçanın nasıl çizildiğini de paylaşıyor olacağım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.